Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar bugün bir hesaba tekrardan bir koçluk başladık ve tabii ki koçluk ücrete tabidir veya hesap inceleme de ücrete tabidir. Eğer ki yapmak isterseniz Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Bu hesapta hangi hatalar var? Yani koçluğun böyle bir size söyleyeyim. Hesapta hangi hatalar var? Neler yapmamız gerekiyor? Ya ilerideki günlerde mesela neler yapması gerekiyor? Hangi komutanları yükseltmeli? Hangi etkinlikler ne kadar oynamalı? Ve bu tarz şeylerin hepsini teker teker biz anlatırız. Şimdi bu hesap burada VIP 12 26.500.000 bir güce gösteriliyor. Bakalım hatalar neler vardır ve bugünden itibari yani bu hataların yapmaması için neler yapması gerekiyorsa hepsini teker teker size söylerim. Şimdi ilk etapta burada VIP 12 145 günde yani VIP 12 145 günde gayet güzel bir şekilde ve hatta neredeyse 50K daha sonra VIP 13 olacak. Yani VIP 13'ten buradan birlik hastane kapasitesi, birlik sağlığı, gün batımı ve aylık akım makbuz limitini alıyor. Aslında dostum burada şu an yani 145 günde VIP 12 gayet iyidir. Ancak VIP 14'e kadar cevherlerini hiçbir yere harcamıyorsun ve sadece VIP'ye olacak. Yani hesapta çok yatırım yapılmıştır. Buradaki gördüğünüz gibi paketler hepsi duruyor. Buradan da günlük martel paketi alınıyor. Buradan da sadece bu paketler alınmıştır. Yani 30 günlük mücevher tedariği, 30 günlük araştırma, buradan da 7 günlük malzeme tedariği alınıyordu. Geri kalan hiçbir şey alınmamıştır. Buradaki paketler de duruyor. Gayet düzgün, gayet sağlıklı bir şekilde VIP seviyesini yükseltmiştir yani. Medeniyet olarak Almanya medeniyetindedir. Almanya medeniyeti süvariler için gayet iyidir. 26 milyon 57 milyon bir leş puanı vardır. 57 milyon leş puan sanki azmış. Ancak bu büyük ihtimal krallıkta ya savaş olmamış ya hesabın sahibi kendisi çok fazla savaşmamıştır. Ancak bunların hepsini göreceğiz. Buradan direkt hesabın içinde teknolojiyi görürsek buradaki teknolojide akademide buraya geçersek buralarda matematik ve mühendislik 10 olmuştur. Aslında her oyuncunun bunları ilk başında 10 olması ve sonra buralara gelmesi gayet mantıklıdır. Yani buradan da süvariyi 8-8 piyadeyi de 5-5 yapmıştır ve buradan da 7-5-4 şeklinde duruyor. Ve bunları yükseltmesi için bunlar 10 olacak, sonra da haritacılık 5 ve sonra da tekrardan buralara geri dönüyor. Yani teknolojiyle herhangi bir problem yok. Yani şu ana kadar aslında hiçbir problem yaşamadığı hesapta ve buradan da mancınıkları T1 tabii ki üretiyor. Kıtalara bakarsak 358K kuşatma, 68K T2, 22K T3 ve 21K'da T4'ü vardır. Bunları KYK'nın içinde eğer ki hastaneleri dolduysa bunları öldürebiliyor ve hızlandırma gelecek. Gayet düzgün ve gayet sağlıklı bir şekilde oluyor. Buradan da 2500 cevheri buraya vermiştir. Tabii ki bunlar bazen zevk işidir. Yani insanlar yapıyor ancak yapacak bir şeyimiz yoktur. Bunu da hiçbir şey diyemeyiz. Buraya geçersek gayet düzgün bir şekilde cevheri vardır. Bu cevherleri söylediğim gibi yani cevher harcamalarla birlikte VIP 14 olması bu hesabın her gün 3 tane altın kafayı veriyor ve gayet düzgün olacak. Hesabın içinde kaynak vardır. Gerçekten güzel kaynak vardır ve bundan da herhangi bir problem yok. Hızlandırmalara da bakarsak burada 171 günlük bir hızlandırma buradan duruyor. 172 günlük, 10 günlük eğitim, 30 günlük araştırma, 17 gün inşaat hızlandırması duruyor. Bunları ne zaman yapabiliyor? Etkinlikler vardır. O etkinlikler geldiğinden yani hızlandırma harcaması ya güç kasması ya hatta mesela burada kıta gücünü artır. Mesela burada eğitim hızlandırmalarını mesela T3'lerini T4'leri çevirebiliyor ya biraz daha T4 üretebiliyor ve buradan da 2 tane 650 cevher gayet iyidir. Yani 1300 cevher de burada cebinde duruyor. Yani buradaki hızlandırmaları böyle bir şekilde değerlendirebiliyor aslında. Veya hatta altın kafa etkinliklerinden bunlar faydası olacak. Güçlendirmelere bakarsak burada rezervelerini hiçbir şekilde harcama dostum. Bunların ihtiyacın olacak ilerideki zamanlardan. %50 kıta kapasitesi ve %25 vardır. Saldırı ve savunmalarımız da burada saldırı ve savunmalarımız da buradan duruyor. Tabii ki gayet iyidir. Savaş zamanında kullanacağız. Ekipmanlara geçersek ekipmanlar biraz karma karışıktır. Yani ekipmanlardan karma karışık bahsettiğim şeyde bir piyade var, bir süvari var. Çav Çav'da da ekipman var ve buradan da bir göğüslük yanlışlık. Yani bu göğüslük yanlıştır. Ancak şu an bozamazsın dostum. Yani ben sana söyleyeyim ekipman konusunda baya yani yanlışın vardır. Özellikle bu ve bu. Yani bunlar niye vardır veya hatta birçok ekipman niye vardır? Kaç kıta çıkıyorsun? Onlar önemlidir. Bunları da hep beraber
bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım neleri yapabiliriz burada süvariden. Teçhizata bakarsak teçhizatta da buradan da mesela yay dizilişi vardır. Tabii ki buradan da diğer dizilişler vardır ve diğer teçhizatlarımız vardır. Teçhizatlarda bakacağız bakalım neler oluyor hesapta. Diğer kısmından da buradan eylem puanı vardır. Eylem puanı direkt KK2 başladığından yani ben sana tavsiyem böyle bir şekilde de bu yöndedir. Diye yani KK2 başlıyor. KK2 başladığında direkt dostum sen pre-KK'da yağmacı keserken bunları kullan. %70'i kullan, %30'u da bırak. Yani bunlar önemlidir. Ve buradan da gördüğünüz gibi 103 tane altın kafası vardır. Umarım şu an ekipmanlarda yanlış yapmıştır. Umarım ki komutandan da bir yanlışı yoktur. Çünkü komutanlar ve ekipmanların yanlışı gerçekten önemlidir. Şimdi geçelim bakalım neler vardır. Buradaki bir çavçavımız vardır 60 seviye bir ekipmanla birlikte. Bir minimatumuz vardır 60 seviye ekipmanla birlikte. Bir santusumuz vardır burada ekipmanla birlikte 60 seviye. 45 seviye bir YSG'miz vardır. Yani burada 5-5-3-5 bir YSG'miz vardır. Bu YSG niye fullenmemiştir bilemiyorum. Ancak bu YSG fullenmesi gereken bir komutandı. Yani bunu da sana söyleyeyim dostum. Burada Çavuş Hava'ya bakarsak ilk başında burada altın kafa evet. 171 tane altın kafa Çavuş Hava'ya basılmıştır. Burada 500 tane altın kafa, 515 tane altın kafa YSG basılmıştır ki YSG'yi mecbursun dostum yani YSG'yi muhakkak fullleyeceksin çünkü YSG full olduğu halde çember şeklinde savaşacaksın ve bu sana faydası oluyor maalesef yapacak bir şeyin yoktur. Buradan yine de 5-4-1-1-1 martelin vardı ve günlük paketini alıyor. 5 tane altın kafayı da buraya basmıştır. Bir pirosumuz vardır. 5-5-1-1 bir pirosumuz vardır. Bir altın kafa basılmıştır. Burada bir Mehmet'imiz vardır. 4-1-2-1 bir Mehmet'imiz vardır. 7 tane altın kafa basılmıştır. Burada Athlete hala 120 günde 5-4-1-1'den başlıyor. 166 tane altın kafa. Buradaki diğer komutanlarımız da tabii ki böyle bir şekilde yani diğer komutanlarımız hepsini bir seviyede bırakılmıştır burada ve herhangi bir yükseltme yoktur. Peki şimdi Kosonoki'den mesela bu kadar ekipman vardır. Bunları ben sana söyleyeyim dostum. Ben senden yani gereken tüm ekipmanları bozarım. Yani herhangi bir ekipman şu an senin için bir işine yaramıyor. Yani o yüzden bunların birçoğunu bozacaksın. Yani sana söyleyeyim çünkü sonra da bir pişmanlık yaşayacaksın. Buradaki Çavu Çavu'dan bir ekipman yani buradaki Çavu Çavu'daki ekipmanların hiçbir şey yaramıyor. Buradaki bir tek Minimato'daki alacaksın dostum. Ve buradan da tabii ki hani bakalım buradaki piyadede de bekleyeceğiz ve bakalım diğer materyallerden ne kalıyorsa onları yaparız. O yüzden ilk başında ilk etapta burada ayrıştıra geçiyoruz. Bu bir işe yaramıyor aslında şu an. O yüzden bozacağız. Burada bu bir işe yaramıyor. Boş materyal sadece duruyor. Buradaki minimatoda kalsın. Buradaki Kosonoki'de yani senin Kosonoki ile herhangi bir alakan yoktur. O yüzden Kosonoki'deki ekipmanlarını yani bunları şey nasıl derler birçoğu bunu şey için yapıyor yani kanyon için yapıyor ancak senin hesabında bir kanyon değil. Santuzu'dakiler duruyor. Çav Çav'dakileri bence bozman gerekiyor ancak yine de söylüyorum yani belki onu oradan kullanıyorsun ancak burada bir mavi ekipmanı yani ya mor ekipmanı aslında yapman hiçbir mantığı yoktur yani burada Çav Çav'dakiler de aynı şekilde buradan da bir minimaton vardır. Yani geri kalanı artık hangisinin işine yaramıyorsa sat ve boz. Ancak bu efsanevi ekipmanı hiçbir şekilde bozmayacaksın. Bunu Fethi sezona kadar bekleyeceğiz ve ondan sonrası yapacağız. Ekipmanları şimdi ben sana söyleyeyim dostum. Süvari ekipmanlarından ilk başında ben sana söyleyeyim. Buradaki bir işle aslında bu senin her türlü bir işine yarıyor ve burada bu ekipmanın buradan çok daha güçlü hale geliyor. Değiştir ve böyle bir şekilde buradaki Santuzu'daki nelerimiz vardır bakalım. Buradaki mesele bunu buraya takacaksın. Öfkeyi yitiriyor. Burada böyle bir şekilde bir ekipmanın oluyor. Buradakileri bozacaksın. Ben senin yerinde olsam yani. Buradakiler mesela başka ne bozacağız? Burada herhangi bir şey bozmayacağız. Ve buradaki Santuzu'daki şeyleri direkt burada marteli 60 seviye yapıyorsan yap ki ben hiç önermem bunu da. Ondan sonrası martel
Pyros yapabiliyorsun. Şimdi bu hesapta tek kıta vardır ancak YSG fullenmemiştir. Yani YSG fullenmesi gereken bir komutandır. Bunu sana söyleyeyim. Çünkü KK2'den sen 2 komutan takasını yapıyorsun. Günlük özel paketlerden sen buradan Martel'i alıyorsun. Ancak buradan da bu komutan da 5-5-1-1. Ancak bunları ben sana söyleyeyim. Martel'i almaya devam et. Veya hatta Pyros'a mesela Martel'de burada kaç tanesi vardır? O 4-5-5 oluyor. Direkt Martel'den altın kafaların, yani altın kafayı basmayacaksın. Herhangi bir komutanda tüm altın kafalarını biriktireceksin. YSG'yi fullledikten sonra buradan Martel'i de her gün günlük pakette alıyorsun. Yani senin yapacağın KK2'de böyle bir şekilde oluyor. Sadece Martel YSG veya hatta Minimoto YSG KK2'de de böyle bir şekilde oynayacaksın. Çünkü başka yapabilecek hiçbir şeyin yoktur şu an. Veya hatta buradan mesela bir komutan daha fulllemen çok mantıklı olmuyor. Yani Selahaddin'i 5-5-1-1 yapacağım diye. Yani bunu da sana söyleyeyim. Şimdi arkadaşımız demiş ki benim bir tane efsanevi ekipman yapmam lazım. Bu efsanevi ekipmanlar neler olacak? İlk başında ben sana söyleyeyim dostum efsanevi ekipmanlardan. Süvariler için ben olsam bunu silah olarak yapıyorum ki en sona bırakırım. Kafalıkta kesinlikle bunu yapacağım süvariler için. Göğüslükte süvariler için bunu yapacaksın ama şu an sadece vardır sende bunu. O yüzden bunu hiçbir şekilde elleme, hiçbir şey yapma. Eldivenlerden burada bu eldiveni yapabiliyorsun dostum. Yani bu eldiven gayet iyidir, yapabiliyorsun efsanevi eldiven. Pantolonda burada bunu yapabiliyorsun. Bu pantolon da gayet iyidir. Yani pantolon senin çok işine yarıyor. Bunu da sana söyleyeyim. Ayakkabılardan hiçbir şekilde bunları yapmayacaksın yani. Ayakkabı süvarinin en sağlam ayakkabısı bu oluyor. Ve buradan da taslaklardan ondan sonraki ilerideki zamanlardan tabii ki yapabiliriz. Şu an hiçbir şey yapmana gerek yoktur. Yani ben sana gereken her şeyi ekipmanlar için söyledim. Teçhizatlara bakarsak arkadaşım buradan teçhizat kısmımız vardı tabii ki. Burada siyahat et. Bakın burada siyahat et. Bunu her gün sen yapacaksın. Yani herhangi bir komutansa bunlar rastgeledir. Herhangi bir komutan yapıyorsan yap. Ancak bunları her gün yapmak zorundasın. Çünkü sana geliyor. Buradan da kama tabii ki gayet düzgün. Yani düzgün bir şekilde kama, kıskaç ve delta dizilişi kullanıyor. Çünkü bunlar birisi okçular süvariler, birisi de piyadeler, birisi de süvariler kullanıyor. Veya hatta buradaki tamamen şeyimiz de üret buradan da eğer ki süvari oynuyorsan sadece deri, piyade oynuyorsan demir yapacaksın. Yani bunlara emin ol. Bunları aldığında her tanesini 200 TL'lik bir paket çıkıyor. Onları da almanı öneriyorum yani dostum. Bunlar çok çok önemlidir. Buradaki seyahat ya resmi forumdaki mesela bunları da hepsini yap. Çünkü bunlar çok çok önemlidir dostum. Piyadeysen tabii ki demir, süvariysen deri, okçuysan abone zacide üretim yapıyorsun. Yani böyle bir şekilde bir ilerlemen gerekiyor. Yani sadece şu an planın tamamen düzgün bir şekilde ben sana söyledim. Yani Minamoto Chao Chao KK2'de oynanmaz. Chao Chao'yu sadece komutan takası için kullanacağız. YSG fullenecek. Muhakkak YSG fullenecek. Martel ile birlikte belki 5-5-1-1 mi Martel ile birlikte de kullanabiliyorsun. Yani ekipmanları ile birlikte veya hatta Minamoto YSG yine de ekipmanların iyiyse seni üzmeyebilir ve savaşabiliyorsun KK2'de. Yani hiçbir problem çıkmayacak. Ancak böyle bir şekilde darmadağınık yani burada 170 kafa gitmiş. 171 kafa buradan yine de kafa gitmiştir. 176 oldu. Yani 176 buradan da kafalar gitmiştir. Galiba 177 ve buradan da gördüğün gibi Mehmet'e de tabii ki 7 tane gitmiştir. Yani 184 tane altın kafayı boşa harcamışsın. Bir önemli şey daha kısmımız vardır sefer modu. Sefer modunu ben bir baktım abi. Sefer modunun 7'den sonra hiçbiri full değildir. Aslında bunları hepsini teker teker zaman olduğunda böyle bir şekilde hepsini fulllemek zorundasın. Bunları niye fulllemek zorundasın? Çünkü her gün bu sikeleri veriyor ve şu ana kadar eğer ki sen hepsini full olsaydı yani 3 olsaydı hepsini ki birçoğunu %99'unu full yapabiliyorsun. Buradan direkt dükkanında her gün 3 tane kafaya alabiliyorsun. Rahatlıkla ve diğer işlerini de yapabiliyorsun. Yani bunlar da sana söyleyeyim. Gün batımı kanyonu diyorum. Gün batımı kanyonu oynamışsın. O series tabutu da asla ve asla unutma. Gerekirse gümüş, gerekirse altın. Hangisi birlik sana veriyorsa onları yapacaksın. Burada krallığında da tabii ki 3988'e en sonunda selamlarımızı iletiyoruz. Bayağı Türk gördüm burada. Bütün Türk oyunculara ve yabancı oyunculara da selamlarımızı
ileteceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki siz de koçluk yapmak istiyorsunuz veya hesap inceleme bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan. Ücreti tabi size yardımcı olabilirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.